Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak muhteşem bir çörek tarifimle geldim. Tüm püf noktaları için videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederken sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Çöreğin hamuru için derince bir kabın içerisine 1 paket instant maya, 1 çorba kaşığı toz şeker, 2 su bardağı ılık sütü ilave ettim. Şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 milim su bardağıdır. Hemen ardından yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta akı, sarısını çöreğin üzerine sürmek için ayırdım. Sıvı malzemelerimi bu şekilde ekledim ve karıştırdım. Son olarak unun büyük bir kısmını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde de tuzu ekledikten sonra hamuru yoğunlaşana dek spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Tarif için yaklaşık 5 su bardağına yakın un kullandım. Bu aşamada unu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu aşamada yoğurmuş olduğumuz çörek hamurunun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Bu aşamada çöreğiniz de bir o kadar yumuşacık, pamuk gibi olacaktır. Bugün çöreğin içerisine ben 4 tane haşlamış olduğum patatesi küpler halinde doğradım. Hemen yoğurmuş olduğum hamurumun içerisine ilave ettikten sonra yarım demet kadar da maydanozu ince ince kıydıktan sonra hemen içerisine ilave ediyorum. Dilediğiniz malzemeleri ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Gerçekten bu şekilde oldukça lezzetli oluyor. Sizlerin de aynı zamanda bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi hamurun kıvamı oldukça cıvık ve yumuşak. Ara ara sıvı yağına elinizi batırarak da hamuru hızlı bir şekilde toparlayabilirsiniz. Hamuru iyice yoğurdum. Hemen üzerini streçle kapatarak ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar hamuru mayalandırıyorum. Mayalanmış olan hamurun hemen havasını alarak başlıyorum. Hamurun kıvamı çok yumuşak ve cıvık olduğu için bir aparatla veya bir kaşıkla olabilir. Hemen hızlıca hamurun havasını alarak toparlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine çörek hamurumu ilave ediyorum. Dilerseniz tepsinizin tabanını sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Elimi ara ara sıvı yağın içerisine batırarak hamuru fırın tepsisine göre inceltiyorum. Sıvı yağ hamuru elinize yapışmasını engelleyecektir. Tarifimi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri
videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Çörek hamurunu tepsinin içerisine yaydıktan sonra hemen çöreğin hamurun üzerini kapatıyorum. Tepsi mayası için en az 15 dakika boyunca üzeri kapalı bir şekilde bekleteceğim. ...15 dakikanın sonunda tepsi mayası almış olan çörek hamurunu hemen bir kesme aparatıyla eşit parçalara ayırıyorum. Üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettim. Fırça yardımıyla yumurta sarılarını çok hafif baskı uygulamadan çörek hamurumun üzerine özenle sürüyorum. Çörek otuyla süslemiş olduğum çöreğimi hemen önceden ısıtmış olduğum 190 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar fırınıma gönderiyorum. Dilerseniz kahvaltılarınıza, dilerseniz 5 çaylarınıza hazırlayabileceğiniz oldukça pratik, tamamı evinizdeki olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık muhteşem bir patatesli çörek tarifi hazırladım bugün sizler için. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.